Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çiçekli çok güzel bir süeter öreceğiz arkadaşlar. Bu çiçekli modelin daha önce bebek battaniyesini, hırkasını örmüştük. Dedim süeter niye olmasın? Şöyle bir kafamdan geçirip çok güzel bir model çıkardım ortaya. Bu modelin süetere geçişi, yakası tamamen birçok modelden bir araya getirilmiş model olarak düşünüyorum arkadaşlar. Yakası şöyle olsun, şurası şöyle olsun diyerek beraber sizlerle ördük. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yine Ören Bayan'ın akrilik ipini kullandım. Çok ince bir ip değil, orta kalınlıkta bir ip. Sizler istediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Sadece yaka bölümünde ince iplerle çalışırsanız çok küçük olacaktır. Benim ördüğüm 2,5-3 hatta 3,5 yaşa kadar rahatlıkla olacak bir ebatta. Hemen şöyle de ölçü vermek istiyorum. Belki de 4 yaşa kadar rahatlıkla giyilebilir. 29 santim. Hemen omuzdan ölçersek 34 arkadaşlar. Ama dediğim gibi ince iplerle ördüğünüzde bu minicik olacaktır. Yani 1 yaşa kadar falan olacaktır. Çünkü ip kalınlığı bedene göre değişiyor. Eğer ipiniz kalınsa daha büyük, ipiniz ince ise daha küçük oluyor. Ne yapacağız? O zaman yaka bölümlerine gruplarımızı ekleyeceğiz. Yani öne 2 tane yaptık. Yanlara 3 tane ise önü 3 tane yapacağız. Yanlara 4 tane, arkaya 5 tane gibi. Yani ekler yapacağız daha büyük yapabilmek için. Beden ölçüleri internette mecbur. Ben de oradan yardım alıyorum. Oraya bakarak beden ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Kullandığım tığ ise 3 milimlik tığ kullandım. Kollar ve lastik bölümünü 2,50 milimlik tığ ile ördüm. Yakayı yine 3 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. Bir de şöyle zincir çekerek şuraya bir bağcık ekledim. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğenerek, çok keyifle ördüm. Umarım sizler de beğenir, keyifle örersiniz diyorum. Ve hemen modelime geçmeden önce, yapımına geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle robamızı yapmaya başlayacağız. Şöyle ipime bir düğüm attım ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde zincir çekerek toplamda 70 tane zincir çekeceğim. 70 zincirimi çektim. En son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve tırnağımla tuttuğum zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içine. Şöyle aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arada bir zincirim var. Tığın başında oluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye battım. Ve aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan. Burada süeterimizin ön bölümünü yaptık ve kol bölümünü ayırmak için buraya bir köşe yapacağım. Köşede yine arada 2 zincir olacak. Tığın başında doladım. 1, 2, 3, dördüncüye battım ve aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan. İki zincir ve aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ön bölümünün bir kısmı hemen burada ayırdım ve kol bölümüne geçiyorum. Omuz bölümüne daha doğrusu 2 zincir çektim. Burada yine 1, 2, üçüncüye battım. Burada yine gruplarımı yapacağım. Ön bölümde 2 grup yaptık. Burada 3 grup yapacağım. Birinci grubumu yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncüye battım. İkinci grubumu yapıyorum.
Ve aynı zincirin içine 3. grubumu yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 3. trabzanımı yaptım ve 3. grubum için yine 4. zincire batıyorum. İpi yeni açtığım için biraz zor geliyor. Evet. Daha önce yaptığımız çiçekli hırkanın hemen hemen aynısı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2 grup, bir köşe, 3 grup, yine bir köşe yapacağım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 dördüncüye battım. Yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı bölüme 3 tane ikili trabzan aynı zincirin içine. Şöyle bir bakalım. Bakın. Şu şekilde ön bölüm, omuz bölümü ve şu anda sırt bölümüne geldim. Sırt bölümünde 4 tane yapacağım. Normalde hırkalarda arkaya 5 tane yapıyorum ama bu süeter olduğu için arka bölümüne 4 tane grup yapacağım. Yine aynı şekilde başlıyorum. 1 2 3 dördüncüye battım. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi burada 4 tane grubumu yapıp hemen döneceğim. Çok videoyu uzatmayalım. Aralara 2 zincir çekmeyi de unutmayalım. Evet arkadaşlar, ben 4 tane grubumu yaptım. 2 zincirimi çektim. Ve yine 1 2 3 dördüncüye batıp burada yine bir köşe yapacağım. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan. Eminim ki anlaşıldı. Daha önce birçok kere örmüştük zaten. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için tekrar göstermek istedim. Bakın. Şöyle ön bölüm 2 tane. Yan bölüm grup olarak söylüyorum. Köşeleri saymıyorum. 3, 4. Yine buraya 3. Köşeleri unutmuyoruz. Son olarak 2 tane grubumu yapıp ilk aşamayı bitirmiş olacağım. Ben buraları da tamamlayıp dönüyorum. Son olarak 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 dördüncü zincire battım. Ve dördüncü zincirime 3 tane ikili trabzanımı yapıp robanın ilk aşamasını bitirdim. Şimdi daha büyük çocukları öreceksek şöyle robaya birer tane grup ekleyebiliriz. Yani önlere 3'er tane, kenarlara birer tane, yani önleri 3 tane olacak. Omuz kısımları 4, arkada 5 olabilir arkadaşlar. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Ya da kol kesme yerine gelene kadar daha da arttırma yapıp büyütebilirsiniz. Bu gibi yöntemlerle istediğiniz yaşlara rahatlıkla örebilirsiniz. Evet. Şimdi dönüşte 3 zincir çekiyorum. Çevirdim ve artık boşluklara batarak 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Bu sıradan sonrası artık kolay. 2 zincir boşluğa geçiyorum ve 3 tane ikili trabzan. Ben elimi biraz bol tutuyorum. Çok sıkı sıkı örmüyorum ki çok sert olmasın diye. 2 zincir çektim ve köşeye geldim. Köşe kol kesimi bitene kadar hep aynı şekilde ilerleyecek köşelerimiz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde. 2 zincir çekiyorum ve köşenin içine tekrar batıp bu şekilde devam ediyorum. Evet. 2 zincirimi çekiyorum ve hemen bakın boşluğa geçtim. Boşluğuma da aynı şekilde devam edeceğim. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Bu şekilde tüm boşlukları 3'er tane ikili trabzan, aralara 2 zincir ve köşelerimizde tabii ki unutmuyoruz. Köşelerimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Şöyle bu şekilde birkaç sıra daha öreceğiz. Ben buranın sonuna gelip bir kez daha göstermek istiyorum. Buranın sonuna gelelim, daha sonra devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim
Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Az önce bir yanlışlık yaptım herhalde. Tam hatırlayamıyorum. Aralara 2 zincir zannederim dedim ama 2 zincir değil. Aralara birer zincir çekiyorum. Sadece köşelerde 2 zincir çekiyorum. O yüzden bunu düzeltmek istiyorum. Videonun başında da zaten belirtirim. Aralara birer zincir çekiyoruz. Sadece köşelerde 2 zincir. Tekrar ediyorum, sürekli biliyorum. Ama yanlış yapmanızı istemiyorum. Burada bir zincir çektim. Tığın başını doladım. 3. zincire batıyorum. Şöyle 3. trabzana diyeyim. Ve ikili trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum. Bu şekilde şöyle yaka oyuntusu açmaya çalışıyorum şurada. Daha sonra birleştireceğiz. Bu şekilde ben herhalde bir 4 sıra yaparım. Daha sonra birleştiririz. Ben şöyle yine başlangıcı göstereceğim. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Bakın hemen önümdeki boşluğun içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve bu şekilde devam ediyorum. Yine köşelerimizde köşelerde 2 zincir, geçişlerde 1 zincir arkadaşlar. Bir zincir çektim ve hemen şöyle köşeyi de yapmak istiyorum. Evet, bir zincir çektim ve köşeye geldim. Köşede yine burada biliyorsunuz arttırma yapmış oluyoruz. 3 tane ikili trabzanı yaptım. 2 zincir ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Daha sonra aynı şekilde devam ediyorum. Şu anda 1, 2, 3. sıradayız. Bir sıra daha öreceğim. Daha sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Ben bir sıra daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra dedim ama şöyle şu yaka açıklığını biraz az bulduğum için toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüş oldum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Daha kol kesimi yerine gelmedim. Şöyle 1-2 sıra daha ve kol kesimi yeri birazcık uzun olsun istiyorum süeter olduğu için. Bu şekilde ben yaka kısmı şöyle yeterli olur. Hemen burada birleştirmek istiyorum. Şöyle burada bir zincir çekmeden hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Ve 2 ilmeği aynı anda kapatıp buraya bir zincir çekmiş oluyorum. Burada 2 zincir çektim. Hemen bu bölüme bir tane ikili trabzan ve bir tane daha yaptım. Yine şöyle boşluklara 3'er tane ikili trabzan yaparak 1-2 sıra daha devam edeceğim. Şu şekilde. Şöyle döne döne yine aynı şekilde devam edeceğim. Arttırmalarıma da devam edeceğim. Kol kısmına geldiğimizde kolumuzu da kesmeye başlayacağız. Şöyle devam ediyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleştirmemi yaptım. Şu şekilde devam edeceğim. Şuranın birleştirilmesini de göstermek istiyorum. Ben sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın ilk yaptığım grup, hiç zincir çekmiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum ve yine bu orta yerden gruplar yapmaya devam ediyorum. Bu son sıram arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra artık kollarımızı kesmeye başlayacağız. Bu sırayı da aynı şekilde devam ediyorum. Yine köşelerimi unutmuyorum. Arttırmalarımı yani arttırma yapa bu şekilde bu sırayı bitireceğim. Köşelerdeki arttırmalarla beraber sizler daha büyük çocuklara yapacaksanız bu arttırmaları daha da büyütebilirsiniz. Daha istediğiniz kadar büyüttükten sonra kollarınızı keserseniz daha büyük çocuklara da örmüş olursunuz. Evet, ben bir sıra daha örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu birleştirdiğim sıradan sonra 2 sıra daha ördüm. Hemen size şöyle bir ölçü vermek istiyorum.
Şöyle eni 30. Şurası da aynı şekilde 25 arkadaşlar. 25'e 30 şeklinde örmüşüz. Şimdi artık kollarımızı kesebiliriz. Şöyle ben yine bu ön birleştirmesi hep aynı şekilde ilerleyecek. Şöyle bakın. Burada yine ben gruplarımı yapacağım. Şu köşeye gelene kadar devam edelim. Köşede de kolumuzu keseceğiz. Bakın şöyle şuraya kadar geldim. Köşeye geliyorum. Şimdi artık arttırmalarımızı bitiriyorum. Köşenin içine sadece bir tane grup yapıyorum. Şöyle bir zincirimi çekeyim. Evet. Bir grup, yani buranın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bakın. Şöyle kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum. Bakın ön bölümdeyim. Şöyle geldim. Bir tane grubumu yaptım. Hemen kol bölümüm burası. Omuz bölümüm. Şöyle birleştiriyorum. Bir zincirimi çekmiştim ve diğerine batarak buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ay, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dışarıdaki seslere bazen böyle aklım gidiyor. O yüzden bazen şaşırabiliyorum. Kusura bakmayın ne olur. Evet, bu şekilde bakın kolumu kesmiş oldum. Daha sonra dönüyorum. Her bir boşluğa 3 tane. Yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip karşıya geçip birleştiriyorum. Daha sonra öne geliyorum ve burada yine bitiriyorum arkadaşlar. Eminim kol kesme işlemi anlaşıldı. Bu şekilde ben örüp dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine birleştirme yöntemim aynı şekilde. Burada yine 2 tane zincir çekiyorum ve yine bu sırada da gruplarımı yapmaya devam ediyorum. Yine tek tek 3'er tane ikili trabzan. Şuraya gelene kadar devam edelim. Şurayı da göstermek istiyorum. Tam koltuk altı kısmına geldim. Bir zincirimi çektim ve buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Bu sıradan sonra çiçeklerimize başlayacağız. Bu şekilde her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan. Evet. Bu şekilde de göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Kesimizi yaptık. Bu sıradan sonra artık çiçek bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Ben sıramı bitiriyorum. Burada da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapmayı unutmuyoruz. Ve daha sonra çiçek bölümünde buluşmak üzere. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şimdi buradan ben devam edebilirim. Ama ben bitiş yeri önde olsun istemiyorum. O yüzden ben burada bunu keseceğim. Şöyle kaydırmayla kapattım. Bir zincirimi çektim. İpimi kestim. Şimdi benim roba kısmım hazır. Ve artık alta doğru çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi hemen sarı ipim var. Sarı ipimi aldım. İpimi bir düğüm attım. Birleştirme noktası arkasında olsun istediğim için herhangi bir bölüme, bir de şunu yapmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, şu gruplarımız çift sayı olmak zorunda. Şu anda benim 26 tane grubum var. Yani çift sayı. Eğer siz büyük küçük yapacaksanız ve buradaki sayılarınız tek sayıysa hemen şöyle tek bir boşluğa 2 tane yaparak bir tane fazlalaştırabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz eğer eksik gelirse. Benimkiler şu anda çift sayı olduğu için artı bir şey yapmıyorum. Evet, herhangi bir yere batıyorum. Şöyle 2 zincir çektim ve 2 tane ikili trabzanım oldu. Üçüncüyü yarım kapatıyorum ve yine gri rengime geçiyorum. Gri rengimi şöyle arkaya aldım. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen burada bunu şöyle bağlamak istiyorum ki çözülmemesi için. Şöyle bağladım. Daha sonra sarı ipimi bakın altta yürütüyorum. Griye geçtim. Ve yine
önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan, üçüncüyü sarıyla kapatacağım. Üçüncünün yarısını kapattım, yani 2 ilmeği kapattım. 2 ilmeği sarıyla kapattım. Bir zincir çektim, arada gri ipimi yürütüyorum ve yine burada aynı şekilde 2 tane ikili trabzan, üçüncüyü yarım kapatıyorum, diğer yarısını gri ile kapatıyorum. Bu şekilde bir zincir ve 2 tane ikili trabzan, üçüncünün yarısını kapattım, diğer yarısını sarı ile kapattım, bir zincir çektim ve aynı şekilde devam ediyorum. Bir gri bir sarı, bir gri bir sarı, iplerimi de arkada yürütüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine burada sarıyla kapatıyorum. Bakın burada yine bir zincir çekmedim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Şöyle kaydırmayla hemen aldım ve bu 2 ilmeği de şöyle biraz sıkıştırıyorum ve 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi griyi kaydırmayı bırakıyorum. Sadece sarı ile öreceğim. Şöyle 2 tane zincirimi çektim. Ve hemen buraya çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Tığın başını doladım. Bakın burada yürüttüğümüz ilmekler var, bakın. Şöyle onlarla birlikte örüyorum. O yürüttüğüm ilmekleri şöyle kaldırarak. Bu sıra sadece sarı ipimle örüyorum gruplarımı. Bir zincir çektim. Bakın arkada yürüttüğüm iplerim şurada, bakın. Hemen şöyle altından batarak o iplerin üçlü gruplarımı yapıyorum. Çiçeklerimin ikinci sırasında bu şekilde devam ediyorum. Tüm çiçek sıraları aynen bu şekilde ilerleyecek. İlk sırası bir sarı bir gri, ikinci sırası sadece sarı, üçüncü sırası ise yine bir sarı bir gri olarak ilerleyecek. Şimdi ben bu sırayı sadece sarı olarak örüp dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Her bir boşluğa sarı olarak gruplarımı yaptım. Yine burada zincir çekmiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. İlmek aldım. Bu 2 ilmeği gri ile kapatıyorum. Şu şekilde. Şöyle biraz da sıkıştırıyorum. Ve burada 2 zincir çekiyorum. Bakın tam 2 çiçek ortası. Çiçeklerin ortalarını yine sarı ile yapacağım. Onlara biraz dikkat edelim. Yine bakın bir gri bir sarı, ama bu sarıların tam çiçeklerin ortalarına gelmesine dikkat ediyoruz. Şöyle 3 tane ikili trabzan. Eminim anlaşıldı. Yine ilk sırada olduğu gibi bir gri bir sarı bir gri bir sarı şeklinde ilerleyeceğim. Şöyle bir zincirimi çekmeyi unutmuyorum ve devam ediyorum. Bu sırayı da bir gri bir sarı şeklinde devam ettireceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son sarıyı yine yarım ve gri ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Hatta burada zincir çekmeyelim. Direkt karşıya batalım. 2 ilmeği aynı anda kapatalım. 2 zincir çektim. Sarı ipimle şimdilik işim bittiği için kesiyorum. Ve bir sıra üstte şöyle yine gri ile aynı şekilde devam edeceğim. Şu ikinci sırada olduğu gibi sadece gri renkle her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Daha sonra bir üst sıradaki çiçeğe geçeceğiz. Bu şekilde aralara birer zincir çekerek bu sırayı da bitireceğim arkadaşlar.
Yine ipler ötmeye başladı. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın, yine zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Çok pardon. Şöyle ikisini bir kapattım. 2 zincir çektim. Buraya hemen çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan, üçüncüyü yarım kapatıyorum. Şurada bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi yeni çiçeklerimize geçeceğiz. Böyle tek tek çiçek sıralarını size göstermek istemiyorum. Çünkü bu gösterdiğim sarı çiçek nasıl yaptıysak diğerlerini de aynı şekilde yaptık. Ama bir çiçek bitti. Bir sıra gri gittik. Bir sıraya çiçeğe geçtiğimizde çiçek her zaman yani şurada başlayacak. İki çiçeğin ortasında başlayacak. Hemen üstünde başlamayacak. Ki çiçeklerimiz üst üste gelmesin. Her sırada bunu uygulayacağız. Her bir yeni sıraya başladığımızda hemen iki çiçeğin ortasına ilk rengi başlayacağız. Şimdi ben beyazla devam ediyorum. Şöyle hemen üçüncüyü beyazla kapattım. Şöyle bir zincirimi çekeyim ve ipimi hemen burada bağlayayım. Sadece püf noktamız bu arkadaşlar. Örülüş yine ilk sırada yaptığımız gibi. Ama gördüğünüz gibi bakın. Burada hemen çiçeğin üstünde gri ile başladım. İki çiçeğin arasına beyazı koydum. Yine çiçeklerimiz aynı şekilde ilerliyor. İlk sıramız bir gri bir beyaz. İkinci sıramız sadece beyaz. Üçüncü sıramız yine bir gri bir beyaz şeklinde ilerliyor. Daha sonra diğer çiçeğe geçmeden önce yine bir sıra grimi örüyorum. Daha sonra istediğiniz renk tonunda çiçeğinize başlıyorsunuz. Bu şekilde eminim ki anlaşıldı. Çok da videonun uzamasını istemiyorum. Zaten diğer videolarda bu çiçeklerden çok gördük. O videolara da göz atabilirsiniz takıldığınız noktalar olursa. Evet, bu şekilde ben tahminen 3-4 çiçek sırası yapacağım. Şöyle biliyorsunuz ki ben her zaman göz kararı yapıyorum. Şöyle tamamdır dediğim yere kadar şöyle beyaz ve sarı çiçeklerimle devam edeceğim. Sizler de istediğiniz renk çiçekleri yapabilirsiniz. Benim gibi iki renk çiçek değil de bütün çiçekleri rengarenk yapabilirsiniz. Evet, ben bu şekilde çiçeklerime devam edeceğim dediğim gibi. Daha sonra da lastik bölümümüze geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra çiçek sırası ördüm. Şöyle bir de ölçü vermek istiyorum sizlere. Koltuk altından itibaren ne kadar örmüşüm. Şöyle net bir ölçü verirsem 18,5 santim örmüşüm arkadaşlar. Uzunluk tamamen size bağlı. Benim için şu kadar yeterli. 4 sıra çiçek. Şimdi artık lastik kısmına geçebiliriz. Lastik kısmı için şöyle hemen tığımı arıyorum. Ben 2,50 milimlik tığla devam edeceğim lastiği. Yani çok aynı ölçüde olsun istemiyorum. Birazcık toplansın istiyorum. O yüzden bir numara küçük tığla devam ediyorum. 3 zincir çekmiştim. Ve tüm trabzan tepelerine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik bölüme şu şekilde batıyorum ve bir de oraya ikili trabzan yapıyorum. Trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan ve zincir boşluğuna bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Şu şekilde göstermek istiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1 2 zincir yeterli olacak. Şöyle bakın. Tığın başını doladım. Hemen dibindeki değildi. Onun yanındakinin şöyle belini dolayarak önden ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Arkadan beline doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir önden beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum.
Bir arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan şeklinde ilerliyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada çektiğim zincire değil de şurada önden başına ikili trabzan yaptığımın tepesine batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan, arkadan beline doladıklarım görünüyor zaten. Arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Ben 3 sıra yapıyorum. Şu anda 3. sıradayız. Yani bu benim son sıram, yeterli olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Bir sıra bunu ördükten sonra lastik bölümünü bitireceğim. Daha sonra yaka bölümüne geçeceğiz. Evet, bu şekilde ben bunu bir önden bir arkadan bu sırada devam ettirip bitireceğim. Evet arkadaşlar, ben lastik bölümünü bitirdim. Toplamda 1, 2, 3 ilk sırayla beraber 4 sıra örmüş oldum. Benim için yeterli. Hemen şöyle yaka kısmının şurasını göstermek istiyorum. Yine 2.50 milimlik tığım ile devam ediyorum. Ve bakın, hemen şurayı göstereceğim. Bakın, ortada bir grubum var. Şu ortaya hiç dokunmayacağım. Hemen şu kenara batıyorum. Bakın şu şekilde ilmeği içinden geçirerek buraya sabitliyorum. Şöyle alttan yürüteceğim. Bakın, önüme gelen şöyle ilmekleri tek tek batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Önüme gelen ilmeğe battım, kaydırma yaptım. Şöyle tam yukarı gelene kadar devam edeceğim bunu. Düzgün bir geçiş sağlamak için yapıyorum bunu. Daha sonra sık iğne yapacağız. Şu ilmeği çok sıkmayın. Büzüşme yapabilir. O yüzden olabildiğince gayet rahat tutun elinizi. Ve ilmeklerinizi de çok sıkmayın. Bu şekilde bakın. Devam ediyorum. Şurayı önemli. Şurada bittiğini zannedebilirsiniz ama bitiş yeri şurada. Şöyle. Ve son olarak şuradaki grubun tepesine batıyorum. Ve sıramı bitirmiş oluyorum. Şu şekilde. Daha sonra burada bir zincir çektim. Şu şekilde çevirdim. Buraya ilik açabilirsiniz. Ben açmayacağım, bağcık takacağım için. Hemen önümdeki bakın. Şöyle ilmeklere baktığınızda şöyle net miyiz? Bakın, şuradaki ilmeklerin sadece önüne batıyorum ve şöyle, çok pardon. Şöyle hemen önümdekinin tek ilmeğine battım. Sık iğne yaptım. Bunu çok uzun yapmayacağım. Sadece buraya güzel bir görüntü vermesi için yapıyorum. Şöyle git gel yaparak burada bu ikinci sıram kaydırmayla beraber 3 sıra yapıp bırakacağım arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadan ilmeklere batarak bakın, tek ilmeğe batıyorum, kapatıyorum bu şekilde. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son ilmeğime de battım. Bir zincir çektim. Döndüm. Bakın bu şekilde. Daha sonra yine arka ilmekleri batarak bu sırayı bitireceğim. Çok uzun olmasını istemiyorum çünkü. Bu şekilde arka ilmekleri, ipim yine ötmeye başladı. Biliyorum siz sinirleniyorsunuz. Ben daha fazla sinirleniyorum ip ötünce. Ama Antalya hala soğumadı. Ve ben bu sıcakta hala örgü örüyorum. O yüzden elim biraz terliyor olabilir. Ve bu yüzden bu ses çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Klimayı da açmıyorum diyorum. Yani artık kış geldi. Klima açmak biraz saçma olacak. O yüzden bu aralar biraz iplerim ötüyor. Evet, benim için bu yeterli. Hemen burada ipimi kesmek istiyorum. Şöyle diğer tarafa da aynısını yapacağım. Şöyle ve şu bölümü de dikeceğim. Birazdan göstereceğim diğer tarafını da size ördüğümde.
şöyle üst üste getirip şu alt bölümü öreceğiz. Benim için bu yeterli. Şimdi bakın şöyle şuraya da bir kol kenarı ördüm. Çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Zaten çok kalın ve güzel bir şey oldu. Çok da abartmak istemiyorum kenarlarını. Tabi eğer bunu kaza çevirmek isterseniz direkt aynı şekilde kolda yapabilirsiniz. Hırkada zaten göstermiştim. Hırkadaki yolu takip ederek buna kol ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt böyle çok güzel tam kışlık bir kazağınız olabilir. Evet bakın burada şöyle aralara değil de bu tam ortaya batıyorum. Şu şekilde sık iğne ile sabitledim. Daha sonra burada bakın şöyle aralara batarak sık iğneler yapacağım. Şöyle batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Burada zaten her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Şurada yatık trabzan vardı. Onun da aralarına batarak boşluklara yine sık iğne yapıyorum. Trabzan tepelerine sık iğne, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıranın sonuna geldim. Şuradaki sadece bir tane battım. Burada çok genişleme olmasın diye. Diğer taraflara normal bir şekilde battım. Sadece şu grubun ortasına bir tane sık iğne yapmıştık. Hemen şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın yine arkadan ilmeklere batarak buraya da toplamda bu ikinci sıramız, bir sıra daha öreceğim. 3 sıra yeterli olacaktır. Ben bu şekilde burayı örüyorum. 3 sıra. Şöyle bakın arkalara batarak arka ilmeklere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Diğer tarafta 3 sıra yaptım. Burada da 3 sıra yapacağım. Bitireceğim. Daha sonra hemen karşısına da aynı bu şekilde yakasını yapacağım. Daha sonra da en güzel bölüme yakaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şöyle yakamın diğer tarafını da ördüm. İpimi biraz uzun bıraktım. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle üst üste koyacağım veya şöyle alta koyarım şunu. Şu şekilde içten dikeceğim. Ben düğme koymayacağım ama sizler buraya bir düğme koyabilirsiniz. Hemen şöyle kenarları da söylemek istiyorum. 3 sıra dedim ama 2 sıra benim için yeterli oldu. Sadece yaka işlemimiz kaldı. Sadece yakamız kaldı. Yakam için sarı ip kullanacağım yine. İpime bir düğüm attım. Ve şöyle içten başlamak istiyorum. Şöyle bakın. Şu ördüğüm 3 sırayı şöyle kenara alıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şurayı hiç ellemiyorum. Şuradan başlayacağım. Şöyle arka ilmeklere batarak şöyle arka ilmeklere batarak burada sık iğneler yapacağım. Yaka arkaya düşmesi için bunu yapıyorum. Arka ilmeklere batıyorum. Bakın çektiğimiz burada zincirler var. Arka ilmeklerini buluyorum. Şöyle batıyorum ve tek tek tüm ilmeklere batıyorum ama arkadan batıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle arkadan batarak tüm zincirleri batıyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve hemen yine aynı yere batıyorum. Buraya üçgen yuvalar yapıyorum. Bakın şu şekilde. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. İkili trabzan. 3 zincir çekiyorum. Ve aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tığın başını doladım. En son sık iğneye batıyorum.
2 trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, aynı yere battım. 2 trabzanımı yaptım ve en son bakın üçgenle başladık, üçgenle bitirdik. Şimdi burada ben bir zincir çekiyorum, modeli çeviriyorum, tığın başını doladım, hemen üçgenin içine 2 trabzan yapıyorum, 4 tane, 2 3 ve 4. Hemen ters üçgenin içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen üçgenin içine 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan. Hemen yandaki ters üçgenin içine battım. Sık iğne ile kapattım. Modelim pardon bu şekilde ilerleyecek. Normal üçgenin içine 4 tane ikili trabzan, ters üçgenin içine sık iğne şeklinde ilerliyoruz. 3 oldu. Dördüncüyü yaptım. Ve ters üçgenin içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son olarak son üçgenime yine 4 tane ikili trabzan, 3 4 ve burada zincirin şöyle tepesine batıyorum, sık iğne ile kapatıyorum. Burada bir zincir çekiyorum, ipimi uzunca bir kesiyorum, daha sonra iğne ile şöyle arkadan gizleyeceğim. Hemen şöyle yakamı bitirdim. Yakaya buhar tutup şöyle arkasında göstermek istiyorum. Şöyle karşıdan buhar tutup elimizle düzelttiğimizde daha da düzgün görünecektir. Hemen ben yakayı şöyle iğne geçirip saklayacağım ve şurayı da az önce dediğim gibi şu şekilde dikip daha sonra hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iplerimi sakladım. Hemen şu bölümü de diktim. Bence çok şık oldu. Daha sonra şöyle uzunca bir zincir çektim. Uçlarına birer tane boncuk taktım. Ve hemen bunları bakın bu şekilde şuradan geçireceğim. Şu şekilde bir içten bir dıştan yaparak geçireceğim. Buradan değil, bu büyük deliklerden geçireceğim. Şu şekilde bakın. Şöyle şuraya çok güzel bir görüntü vermiş olacağız. Ben etrafından hemen geçirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle getirdim ve yine şuradan çıkardım. Gördüğünüz gibi çok şirin oldu. Karşıdan bir buhar tutacağız, elimizle düzelteceğiz. Şöyle hiç ben şöyle kurdele yapmayı bilmem ama şöyle yapmaya çalışacağım. Bir beceremediğim şu kurdele var. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Kurdelem güzel olsa daha da güzel duracak. Ama kurdelem güzel olmadı ama olsun, çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle eğer şurası hoşunuza gitmezse şuraya bir gri ile sık iğne gidebilirsiniz. Belki ben daha sonra yapabilirim. Ama şu anlık benim için çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.